Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpek besleme esnasında evlerimizde, apartman dairelerimizde beslediğimiz köpeklerde birlikte yaşantı modeli içerisinde ne tür tedbirler almamız gerekli olduğu, özellikle köpeklerimizin sağlığı açısından ve kendimiz için ne tip tedbirler almamız gerekli olduğu konusuna değinmek istiyorum. Biliyorsunuz köpeklerle birlikte birçok insan apartman dairelerinde, evlerinin içerisinde birlikte yaşam alanlarını paylaşıyorlar. Köpeklerle bir arada yaşıyorlar ve biz aslında köpeklerle farklı türden canlılarız. Yani tür dışı bir etkileşim söz konusu. Fakat evlerimizin yaşantı modelleri, dizaynları tamamen bizlere göre, yani insanlara göre dizayn edilmiş pozisyonda ve köpekle birlikte yaşamda bu dizayn içerisinde tür dışı olan köpeklerimizin daha konforlu ve daha sağlıklı yaşaması için bir takım tedbirler almamız gerekiyor. Bir takım önlemler almamız gerekiyor. Her iki tarafında rahatı ve konforu için ve sağlığı için. Bunların ne tip önlemler olduğu konusuna değinmek istiyorum. En başta özellikle yavru köpekler için, ki bu yetişkin köpekler için de bazen geçerli olur, alan sınırlandırılması. Alan sınırlandırılması özellikle yavru eve geldikten sonra hemen organize edilmesi gereken bir şey. Çünkü yavru köpeğin dünyası çok küçük. Ev içerisindeki tüm bileşenler, evin bütün odaları, eşyalar, bütün objelerle ve o büyük dünyayla bir anda tanıştırdığınız takdirde bir köpekte güven oluşumu, kafasında oryantasyon ve plan oluşumunu organize etmeniz çok zorlaşır. O yüzden köpeği sınırlı bir alan içerisinde organize etmeniz gerekir. Bunun için çocuk çitleri, küçük bebek çitleri, tel kafesler gibi veyahut da kendiniz organize edeceğiniz sınırlı alanlar ya da odalar şeklinde bir organizasyon oluşturmanız gerekiyor. Boş bir odanızı, küçük bir odanızı da kullanmak söz konusu olabilecek şekilde bir alan dizayn etmeniz gerekiyor ki köpek diğer kendisi için zararlı olabilecek olan evin bileşenleriyle uğraşmaması hedefli, tuvalet alışkanlığını düzenli organize etmesi hedefli ve eve oryante olması hedefli olarak mutlaka ilk etapta alan sınırlandırmasını oluşturmanız gerekiyor. Bu hem köpeğin başına gelebilecek olan kazaları engellemek anlamında önemli, hem de köpeğin kafasında söylediğim gibi oryantasyon algısını şekillendirmek hedefli oldukça önemli bir unsur. Bu alan sınırlandırılması hedefini bazen hayvan sahipleri evlerinin balkonlara, özellikle cam balkonlara organize edebiliyorlar. Eğer böyle bir organizasyon içerisine girecekseniz şunu ihmal etmeyeceksiniz. Belki kışın soğuk havayı cam balkon veyahut da esinti, rüzgar gibi dış etkenleri engelliyor ama yazın cam balkonların çoğu ciddi anlamda sera etkisi oluşturabiliyor. Bu sera etkisi de biliyorsunuz köpekler sıcağa karşı bizim kadar toleranslı değiller. Köpeği çok zor durumda bırakabilir. O yüzden eğer cam balkonlar içerisinde bir organizasyon yapacaksanız mutlaka havalandırma sistemini organize etmeyi unutmayacaksınız. Cam balkonların sera etkisi yapma olgusunu ihmal etmeyeceksiniz. Yine özellikle balkon organizasyonu yapılıyorsa balkonların trabzanlarının aralıklarının, yani demir parmaklıklarının aralıklarının yavru köpeğin veyahut da küçük ırk bir köpeğin düşme riskine karşı mutlaka organize edilmesi ve önlemlerinin alınmasını da ihmal etmemeniz gerekiyor alan sınırlandırılması konusunda. Yine alacağımız tedbirlerin ikincisi, yine önemli tedbirlerden bir tanesi, elektrik tesisatları ve kabloların gizlenmesi. Evet, bu önemli bir nokta çünkü biliyorsunuz köpekler özellikle bebeklik dönemlerinde meraklı olan canlılardır ve algıları bizim gibi değil. Dolayısıyla da çevredeki objelerin hepsiyle diyalog içerisine girmek isteyebilirler ve çoğunlukla objeleri tanımada ağızlarını kullanırlar ve bir şeyleri ısırarak, dişleyerek tanımaya çalışırlar. Özellikle elektrik kabloları, elektrik tesisatları ve internet kabloları olabilir, telefon kabloları olabilir, bilgisayar kabloları olabilir. Bunların mutlaka gizlenmesi, gerekirse kılavuzların içerisine alınması ve köpeğin ulaşamayacağı pozisyonda olmasına özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sebeple yaşanabilen kazalar çoktur. Özellikle şehir şebekesine kablo ısırarak kapılan köpekler ve hayatını kaybeden köpekler vardır istatistiki olarak. Mutlaka bu kabloların önlemini almanız gerekiyor köpek eve gelmeden önce. Yine almamız gereken önlemlerden bir tanesi de birçok evde bulunan bitkiler. Süs bitkileri, salon bitkileri insanların
biliyorsunuz keyfi olarak ev içerisinde baktığı çiçekler olabiliyor, bitkiler olabiliyor, yetiştirdiği. Bazı özellikle egzotik bitkiler köpekler için ciddi anlamda toksik olabiliyor, zehirleyici olabiliyor. O yüzden bir köpek eve geldiği zaman mutlaka bu bitkilerin de köpekle olan temasında dikkatli olmak, gerekirse de köpeğin bu bitkilere yaklaşmaması hedefli olarak mutlaka bir sınırlama yapılmasında fayda var. Çünkü biraz önce söylediğim gibi köpekler meraklı canlılardır. Özellikle bu tip bitkilere ilgi duyabilirler. Saksı topraklarına çok fazla ilgi duyabilirler. Saksı topraklarını yemeye çalışmak, eşelemeye çalışmak gibi şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bunun için de saksıların diplerine büyük dekoratif deniz taşları koyarsanız, tabii ki büyük taşlar olmalı. Hayvanın yutamayacağı, ağzında taşıyamayacağı büyüklükte taşlar koyarsanız hem bitki zarar görmeyecektir. Sulama esnasında taşların arasından su sızıp mutlaka toprağa nemlendirecektir ve bitkinin ihtiyacı olan su karşılanmış olacaktır. Aynı zamanda da köpek toprağa ulaşamayacaktır. Ama bitkilere ulaşma, bitkileri yemeye çalışma ve zehirlenme riskine karşı da önlemlerinizi mutlaka almanız gerekiyor. Yine tıpkı çocuklarımıza aldığımız önlemler gibi köpeklerimiz için de, köpekler de biliyorsunuz tıpkı çocuklar gibi hareketli, kontrolsüz hareketleri çok yüksek olan, evin içerisinde enerji patlamaları, koşuşturmalar, özellikle yavru bir köpekte çok sık rastlayabileceğiniz hareketler. Bu hedefli olarak özellikle cam sehpalar, köşesi keskin sehpalar gibi objeler varsa evinizde mutlaka bunların önlemini almanız gerekirse bu sehpaları kaldırmak ya da o köşe bentlere koruyucu stopperlar var. Onlardan takarak çocuklar için kullanılan köpeğinizin de özellikle bu hızlı aktif hareketleri esnasında yaralanmamasını sağlamış olursunuz. Yine biliyorsunuz arkadaşlar, köpekler özellikle köpeklerinizin kimyasallarla olan münasebetlerine mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Bu sizin sorumluluğunuzda olan bir şey. Tüm evlerde birçok temizlik malzemesi kullanılıyor. Çamaşır suları veyahut da yüzey temizleyiciler, bir sürü yüksek kimyasal içeren temizlik maddeleri kullanılıyor. Özellikle bu temizlik maddelerinin kullanımı, işte viledaların içerisinde unutmak, bırakmak, çamaşır sulu seyreltilmiş de olsa bu tip şeyleri bırakmak, köpekler gidip bunları içebilirler, yalayabilirler. O yüzden kullanacağınız yüzey temizleyicileri mümkün olduğunca toksik olmayanlardan seçmek, canlılar için tehlikeli olmayanlardan seçmek ki bunu arkasını çevirip okuyarak, etiketlerini inceleyerek algılamanız mümkün. Bunun haricinde mutlaka kapalı dolaplarda muhafaza etmeniz oldukça önemli ve yüzey temizleyici kullandığınız yüzey temizleyici eğer kimyasal içeren bir temizleyici ise mutlaka yerleri sildikten sonra kurulama yapmanızda fayda var. Eğer köpeklerinizi garajla bir ilintisi varsa köpeklerinizin, bazı insanlar garajlarında tutabiliyor köpeklerini. Şuna çok dikkat edin. Antifriz olgusuna çok dikkat edin. Birçok insan antifrizli cam suyu ya da normal antifrizi garajında muhafaza etmek isteyebiliyor. Bu tip olgularda köpekler antifrizi hiç affetmezler. Onlar için çok lezzetli bir içecek. Lıkır lıkır içerler. Dolayısıyla antifrizi kesinlikle ortada bırakmamanız gerekiyor. Etilen glikol zehirlenmesi, antifrizin içeriği olan etilen glikol zehirlenmesi köpek için ciddi toksiktir ve ölümcüldür. O yüzden garajlarınızdaki antifrizleri de mutlaka ortadan kaldırmanız gerekiyor. Yine arkadaşlar, eğer köpeğinizle birlikte yaşadığınız ortamda küçük çocuklar varsa tabii ki bu çocukların doğal olarak oyuncakları olacaktır. Özellikle Lego gibi küçük parçalı oyuncaklara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü eğer köpek bir açığı bulursa mutlaka bu oyuncakları ağzına alacaktır. Yutabilecek kadar büyüklükte olan sert plastik oyuncaklar ya da farklı materyallerden, metal de olabilir. Biliyorsunuz yutulma sonrasında ciddi anlamda obstrüksiyonlara, yani tıkanmalara sebebiyet verebilir ve köpeğin sağlığını ciddi tehdit edebilecek boyutlara ulaşabilir bu olgu. Mutlaka çocuklarınızın oyuncaklarını muhafaza etmeyi bilmeniz gerekiyor. Tabii ki sonuçta bu çocuk ortalıkta bırakmak isteyecektir. Çocuğun oyun odasının kapısına mutlaka bir çocuk çiti koymanızı öneririm. Çocuk içeride olduğu zaman, oyun oynadığı zaman çiti kapatmanız ve köpeğin özellikle küçük Matchbox'lar ya da Lego gibi oyuncaklara ulaşmasını engellemenizde fayda var. Yine ev içerisinde eğer merdiven varsa, dubleks, triplex veyahut da o formda olan evler için biliyorsunuz köpek de üst kata çıkacaktır, alt kata inecektir. Merdivenleriniz eğer geniş boşluklu ve kaygan
materyallerdense mutlaka kaydırmazlar çakmanız gerekir. Çünkü köpeğin inişleri çıkışları bizim gibi değil. Biz 2 ayağımızla aktarım yapan canlılarız. Köpekler 4 ayaklarını koordineli kullanmak zorundalar. Özellikle bebeklik döneminde tıpkı bizde olduğu gibi vücut hakimiyeti ve koordinasyon yetişkinlikteki gibi kuvvetli değildir köpeklerde. Düşmeler ve sakatlanmalar sıklıkla görülür. O yüzden kaydırmazların kullanılması ve merdiven boşlukları, trabzan boşluklarının mutlaka önleminin alınması önemli. Yine önemli noktalardan bir tanesi, almamız gereken tedbirlerden bir tanesi, en çok sıklıkla rastlanan iç çamaşır, çorap, ayakkabı, terlik gibi objelere karşı köpeklerin yüksek afinitesi vardır, yüksek ilgisi vardır. Bunun sebebi de insanın en terleyen bölgelerine ait ve kokusunun yoğun olduğu objeler olmasıdır ve çok fazla çorap yutma, iç çamaşır yutmayla karşılaşırız köpeklerde. Bu yüzden özellikle kirli çamaşırlarınızı mutlaka kapalı sepetlerde, kapaklı kapalı sepetlerde bulundurmanız gerekiyor. Ortalıkta bulundurmamanız gerekiyor. Evde küçük bebek varsa ve alt bezi kullanılıyorsa bebekte mutlaka bezlerin kullanıldıktan sonra mutlaka muhafazalı bir şekilde kapaklı çöp kutularına atılması gerekiyor. Çünkü köpekler bunlara da yutmaya çok heveslidirler. Yine özellikle yüksek katta oturan insanlar için konuşuyorum. Açık pencere riskinden bahsedeceğim. Köpek aşağıya atlar mı demeyin. Atlayabilir. Mutlaka önlemini almanız gerekiyor. Özellikle pencereye basamak oluşturacak şekilde önünde sehpa, masa ya da koltuk bulundurmamaya çalışın. Çok vaka vardır pencereden düşme. Örneğin pencerenize bir güvercin konar. Köpek de onu yakalamak hedefli sıçrayabilir ve bir anda pencereden düşebilir. Dolayısıyla bunun da önlemini almanız, özellikle pencere önlerine açık kullanıyorsanız pencereleri, ki vasistas kullanmanız en mantıklısıdır. Pencere önlerine koltuk, sehpa, masa gibi objeler koymayın. Yine günümüzde biliyorsunuz birçok insan yoğun miktarda takviye edici maddeler ve ilaç kullanıyor. Özellikle ilaçlarınız ve takviye edici maddeleriniz, yani kimyasal içerikli ya da doğal ürünlerde olsa miktar önemli biliyorsunuz. Ne kadar faydalı bir şey de olsa miktarı fazla aldığınız zaman bu sizin için zehir olabilir. Köpek için de olabilir ki köpekler miktar ayarlayamayacaklardır tabii ki. O yüzden bu tip şeylerin hiçbirini supplementler, kendiniz için kullandığınız vitamin, mineral takviyeleri veyahut da herhangi bir kronik hastalığınız varsa rutin kullandığınız ilaçları, özellikle soğuk algınlığı ilaçlarını veyahut da ağrı kesicileri kesinlikle ortada bırakmayın. Özellikle ağrı kesiciler yüksek miktarda alındığında köpeklerde mide kanamasına ve ölümlere yol açabilir. Bütün takviye edici gıda maddeleri veyahut da vitamin, mineral ya da kimyasal ilaçlarınızı mutlaka köpeğin ulaşamayacağı noktalarda muhafaza etmeye çalışın. Son olarak da alacağımız önlemlerin başında tabii ki tütün ürünleri geliyor. Sigara alışkanlığı olan, pro alışkanlığı olan ya da pipo alışkanlığı olanların hiçbir şekilde ortada tütün maddelerini bırakmamaları gerekiyor. Bu oldukça önemli. Eğer bu maddeleri ortada bırakırsanız tütün ve tütün mamullerini, köpeklerde yüksek nikotin zehirlenmelerine sebebiyet verirsiniz. Aslında en doğrusu köpeklerin yanında, tıpkı çocukların yanında içilmemesi gerekli olduğu gibi tütün mamullerinin içilmemesi, ikinci ve üçüncü el nikotin ve sigaraya maruz kalmamak hedefli olarak aslında en güzeli köpeklerin yanında sigara içilmemesi ve tabii kül tablalarını unutmayalım. Kirli kül tablaları da köpeğin yalama ihtimalinin olduğu şeyler. Çünkü kül tablasına birkaç sigara söndürüyorsunuz. Biri de atıyorum cikletini kül tablanın içerisine koyabiliyor. Köpek onu alayım derken kül tabladaki bütün külleri yalayabiliyor. Buna bağlı olarak da nikotin zehirlenmeleri ve birçok toksik maddeleri alabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor.